Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, enfes lezzetiyle kesinlikle favori listenize ekleyeceğiniz tavuklu maklube tarifimi paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle 3 su bardağı pirinci bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı tuz ve sıcak su ekleyip yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Yaklaşık 850 gram kadar kalçalı tavuk butum var. Bakın güzelce yıkadım. Kesilecek kısımlarını kesip alıyorum. Daha sonra üzerini geçecek kadar su ekleyip yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 1 çay kaşığı kadar köri ekliyorum ve karıştırıyorum. Köri kullanmamın nedeni tavuğa hoş bir koku ve hoş bir lezzet veriyor. Tabii ki sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Tavuğumu ocağa alıyorum. Ve tencerenin kapağını kapatarak kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tavuk yumuşayana kadar haşlıyorum. Bu sırada sebzelerimi hazırlayacağım. 2 adet 300 gram kadar patlıcanım var. Alacalı şekilde soydum. Ve videoda gördüğünüz gibi küp küp doğruyorum. Hepsi aynı boyda olacak şekilde doğramaya çalışıyorum. Daha sonra tuzlu suda yaklaşık yarım saat kadar bekletiyorum acısını salması için. 1 adet orta boy havucu soydum. Ben şekilli doğrama aparatı ile dilimlemek istedim. Siz normalde kesebilirsiniz. 2 adet orta boy patatesi de yine aynı şekilde doğrama aparatıyla bakın videoda gördüğünüz şekilde doğruyorum. Küp küp de doğrayabilirsiniz. Sebzelerim hazır. Kızartma işlemine geçeceğim. Tavamın içerisine 1,5 su bardağı kadar sıvı yağ aldım ve kızdırdım. Patateslerimi kağıt havlunun içerisinde kuruladım ve kızgın yağın içerisine atıp kızartıyorum. Hafif pembeleşene dek kızartmak yeterli. Kağıt havlu sermiş olduğum tabağın içerisine çıkartıyorum. Ardından havuçları kızartıyorum. Hafif pembeleşti. Havuçları da yine kağıt havlunun üzerine çıkardım. Patlıcanları da yine aynı şekilde kağıt havlunun içerisinde kuruladım. Ve kızgın yağda kızartıyorum. Onu da kağıt havlunun üzerine çıkarıyorum. Sebzelerim hazır. Bu sırada tavuğum da pişti, yumuşadı. Kevgirle bir tabağın içerisine alıyorum. Soğuması için bir kenarda bekletiyorum biraz. Ayıklayacağım. Tavuğun suyunu da kenara aldım. Pilavımı pişirirken kullanacağım. Tavuğun derisini aldım. Kullanmıyorum. Tavuğu ayıklıyorum. İri kalan parçaları bölebilirsiniz. Ayıklamış olduğum tavuğu maklubemi yapacağım tencerenin dibine yerleştiriyorum ve kaşıkla düzeltiyorum. Üzerine kızarmış patatesleri ekliyorum.
Ve yine düzeltiyorum. Daha sonra üzerine havuçları ekliyorum. Onu da düzeltiyorum. Hatta kenarlara doğru yerleştiriyorum. Çünkü çevirdiğimde renkli renkli gözükmesini istiyorum havuçlarında. Üzerine patlıcanlarımı aldım. Onu da düzeltiyorum. Ve tenceremi ocağa aldım. En kısık konumda açtım. Bu sırada suda bekleyen pirincimi yaklaşık 4-5 defa yıkadım nişastası iyice gidene dek. Süzgecin içerisine alıp iyice süzdürdükten sonra ocaktaki sebzelerimin üzerine ekliyorum. Kaşıkla üzerini düzelttim. Tavuk suyunu süzgeçten geçirdim. Tavuğu haşlarken tuz eklemiştik. O yüzden biraz daha tuz ekliyorum ama çok fazla değil. Karıştırdım. Pirinci ölçmüş olduğum bardakla 5 su bardağı tavuk suyu ekliyorum. Ama tavuk suyum sıcak bu arada. Tavuk suyu eklemek istemezseniz normal su da ekleyebilirsiniz ama sıcak olması gerekli. Daha sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynayana dek harlı ateşte tutuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tamamen suyunu çekene dek pişiriyorum. Tamamen suyunu çekti. Tahta bir spatulayı tam ortasına gelecek şekilde batırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi benim maklubem pişmiş. Spatulaya yapışmış pirinçler. Üzerine bir kağıt havlu örtüyorum ve kapağını tekrar kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. 20 dakikanın sonunda kapağını açtım ve kaşıkla üzerine bastırıyorum. Güzelce bastırıyorum çünkü çevireceğim maklubemi. Ve daha sonra çeviriyorum. Ve muhteşem lezzet hazır. Sıcak sıcak servis etmek istiyorum. Hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz eminim. Bakın pilavı da tane tane oldu görüyorsunuz. Sebzeler ve tavuk da lokum gibi pişti. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.